Esasen bir İran halkı olan Kürtler, İrani bir dil konuştukları için ağırlıklı olarak Hint-Avrupalı olarak bilinirler. Yaşadıkları coğrafi bölge olan Van Gölü ve Urmiye Gölü'nün güneyindeki dağlık bölgeler Kürt tarihini barındırır. Mevcut DNA verileri Kürtlerin atalarının açıkça en başından beri eş zamanlı olarak ve aynı tarihlerde Mezopotamya ve bugünkü İran'ın kuzeybatısının doğu ovalarında var olduklarını gösteriyor. İran'ın Kirman bölgesinden Horasan'a göç eden Kürtler, göç ettikleri bölgelerde Kürt kültürünü de komşu bölgelere yaymışlardır. Kürtler zamanında Safevi hükümdarı Şah Abbas tarafından binlerce Kürdün sürgüne gönderildiği İran'ın kuzeydoğusunda kalan bölge başta olmak üzere günümüz Afganistan sınırlarındaki bölgelerde 1500'lerden beri yaşamaktadırlar. İslamiyet'in doğuşu yıllarında Bizans İmparatorluğu ve resmi dini Zerdüştlük olan Sasani İmparatorluğu arasında parçalanmış durumda olan Kürtler, İslam ordusunun hicretinin 18. yılında Kürdistan coğrafyasını fethetmesiyle çok azı hariç büyük bir kısmı İslamiyet'i kabul edip Müslüman olmuşlardı. Kitlesel olarak İslamiyetle tanışmaları Emirülmüminin Hazreti Ömer döneminde olmuştur. Hatta İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olan sahabe Kürtler bile vardır. Caban el-Kürdi Hazreti Muhammed'in Kürt sahabesidir ve Müslüman olan ilk Kürtlerdendir. Ayrıca Hazreti Muhammed tarafından Bazen bölgesine atanan İslam'ın ilk valilerinden de biridir. Caban el-Kürdi'nin oğlu Meymun el-Kürdi de Müslüman olmuş ilk Kürtler arasındadır. Hazreti Caban sayesinde pek çok Kürt de Müslüman olmuştur. Müslüman Kürtler arasında öyle bir aslan vardır ki adı tüm dünyada bilinir ve ister Müslüman ister gayrimüslim herkes ondan saygıyla bahseder. Bu kişi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'dir. Savaş zekası, liderliği ve güzel ahlakıyla hepimizin ortak değeri olan bu mübarek komutan da bir Kürttür ve Haçlı işgalindeki Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü kurtararak bizlere tekrar hediye etmiştir. 1514 Çaldıran Savaşı, Kürtlerin Osmanlılarla ittifak yapması ve Doğu Anadolu'da Şahkulu isyanı sonrası boşaltılan bölgelere Sünni Kürtlerin yerleştirilmesi açısından Kürt tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 1597 tarihli Şerefname, Kürt tarihinin ilk yazılı kaynağıdır. 20. yüzyıldaki Kürt tarihi Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de yaşayan Kürt grupları arasında şekillenmişse de kısmi özerkliğe sahip Uyezd yönetimi ve Irak Kürt bölgesel yönetimi Kürtler tarafından yönetilen yapıların bazıları olmuştur. Çoğunlukla Türkiye Kürtleri Kürt dillerinden biri olan Gurmançi'yi, Kuzey Irak Kürtleri Sorani'yi ve son olarak İran'da yaşayan Kürtler Kelhurice'yi konuşmaktadır. İslami yönetim altında bilinen en eski Kürt hanedanları Hasnaviler, Mervaniler, Revvadiler, Şeddadiler ve ardından Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan Eyyubilerdir. Kürtler tarihte bazı emirlikler ve kısa süreli devletler kursa da hiçbir zaman uzun süreli etnisiteye dayalı bir devlet kurmamış, İslam devletlerinde üst düzey görevlerde bulunmuşlardır. Çünkü Kürtler bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek üzerine bir ideoloji benimsemiş, bulundukları devletleri güçlendirmek üzerine hareket etmişlerdir. Sadık, mert ve cesur bir millet olan Kürt halkı, Türkiye Cumhuriyeti'ne de çok faydalı olmuş, gelişimi için her zaman destek vermişlerdir. Bu güzel milletin bence etnisiteye dayalı bir devlet kurmaya ihtiyacı da yoktur. Türkiye Cumhuriyeti zaten tüm Kürt vatandaşlarımızın öz vatan ve toprağıdır. Bir takım kandırılmış Kürtlerin maalesef ayrılıkçı bir ideoloji benimsemeleri ve terör unsurlarına katılmaları asla tüm Kürtlere mal edilmemelidir. Zira milyonlarca Kürt vatandaşımız devletlerine bağlı ve onun için canlarını dahi verebilecek bir pozisyondadırlar. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan birçok Kürt kardeşimiz bazı talepleri de karşılanarak onların rahatlamaları sağlanılabilir.
Mesela ana dilde eğitim seçmeli ders olarak isteyenlere verilebilir. Batı'da ise halk eğitim merkezlerinde hem Kürtçe hem Türkiye'de yaşayan diğer etnik grupların da dilleri öğretilip böylelikle kültür mozaiğimizin korunması da temin edilmiş olur. Bu videoyu elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz, tanıdığım en iyi kalpli Kürt olan Yasin abime atfediyorum. Mekanı cennet olsun. Ben Abdullah Güllü. Sizlere kısaca Kürt kardeşlerimizin tarihlerinden bahsetmek istedim. Sürçülisan eylediysek affola. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.